Haverköse YouTube kanalına hoş geldiniz. Pinterest'te, sosyal medyada o kadar çok önümüze çıkan bir model ki kayıtsız kalamadım. Dedim ki sizlerle birlikte biz de bu modeli örelim. Ben iki renk olarak çalıştım. Şöyle daha bir yakından size göstermek istiyorum. Motifi toplam 20 santim uzunluğunda oldu. Yine 5 motif olarak çalıştık. Bu kadar yakındayken şöyle bir çanta askısını göstermek istiyorum. Şöyle sarma yöntemi yaptım, örmedim. Çok basit bir yöntem ama çantalara gerçekten çok yakışıyor. Özellikle size tavsiye ediyorum. Bir de şöyle bir altını göstermek istedim. Şu motifin ayrı bir güzel oldu. Bundan dolayı eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Hızlıca video anlatımına geçmek istiyorum. Motif anlatımına geçmeden önce şöyle bir motifimizi daha yakından görüp hemen kaç santim olduğu bilgisini vermek istiyorum size. Kare bir motif. Hemen şöyle toplam 20 santim uzunluğunda bir motif hazırlamış oldum. Size şunu söylemek istiyorum. Tabii ki ipin inceliğine, kalınlığına göre bu anlattığımız model farklı ölçülerde olabilir. Hani bundan dolayı benim kullandığım ip pamuk makrame ve kalın bir ip. Şöyle göstermek istiyorum size. Ve ben bunu 4 numarayla ördüm. Biraz sıkı olsun istedim. Şimdi çantamın şöyle bir daha bir bakın. 3D bir motifimiz var. Ve bu motifi siz kırlent yapabilirsiniz. Sehpa örtüleri olabilir. Bunun haricinde küçük telefon çantası olabilir. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Hırka, kazak, zaten onları söylemeye gerek yok. Yapmaya başlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Şimdi hemen nasıl yapmışım? Çok basit yöntemlerle anlatacağım. Ama ayrıntılar var. Bundan dolayı hani video anlatımını atlamazsanız sevinirim. Çünkü bir iki böyle dokunuşlar var. O motifi çok güzelleştiriyor. Hani bundan dolayı lütfen dikkat edin efendim. Evet, şöyle ilk önce acı kahve ile şu ortasını yapmaya başlayacağım. Ortasında ikili trabzanlar var. Kaç tane ve nasıl yapıyorum? Sihirli halka ile yapıyorum. Şimdi sihirli halkayı nasıl yapıyoruz? Size onu göstermek istiyorum. İşaret parmağıma ipimi doladım şöyle. Orta parmağımın üzerinden ipimi şöyle bir tur geçirdim. Şu şekilde de tuttum. En kolay aslında böyle oluyor. Hani bu şekilde yapamazsınız eğer nasıl yapacaksınız? Şöyle bakın, ipinizden biraz bir bırakacaksınız. Şöyle bir tane halka oluşturacaksınız. Onun üzerinden devam edeceksiniz. Eğer onu da yapamazsınız 5-6 zincir çekip içerisine ikili trabzanları oluşturabilirsiniz. Şimdi ben sihirli halkayı hemen şöyle bakın tekrar gösteriyorum. Biraz şöyle ip bırakayım. Orta parmak bir tur çevirdim. Elimle tuttum. Kancam yukarı bakıyor. Ortasından şöyle geçirdim. Ve üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Halka bozulmasın diye şu noktayı bakın tutuyorum. Hemen halkanın içerisine ipimi doluyorum. Halkanın içerisine giriyorum. İpimi alıyorum. 3 ipim var. Ay şöyle. Önce önce ikisi, sonra ikisini çıkarıyorum. İkili trabzan ördüm. Tığ numaram bu arada 4 numara. Hali kalmamış gerçi ama çok işimi görüyor. Tekrar ipimi doluyorum. Halkanın içerisine giriyorum. Bakın şöyle girdim. İpimi aldım. Tığımda 3 ipim var. Önce ikisi, sonra ikisi. 3 tane oldu. Tekrar ipimi doluyorum. Halkanın içerisine şöyle girdim. İpimi aldım. Önce ikisi, sonra ikisi. Bu şekilde toplam 16 adet ikili trabzan örüyorum. Şöyle. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Sihirli halkanın özelliği şu. Şu ipi çektiğiniz zaman şu ortayı sıfırlıyorsunuz. 16 adet yapıp geliyorum. 16 tane ikili trabzanımı hazırladım. Bakın şu ipi şimdi bakın şöyle çekiyorum. Şu ortasını olabildiğince küçültüyorum. Evet. Bakın şu şekilde. Kağıt ipte tabii daha dikkat edersiniz. Çünkü kağıt ip kopabilir. Daha sonra şu ipim bakın yukarıda. Şurada bir 3 zincir çekmiştim. Şurada. Hemen buraya geliyorum. Bu ip de burada. Hemen üzerinden geçiriyorum. Üzerine bir zincir çekip ipimi
şöyle kestim. Evet, şimdi bu ipimi hemen arkada bakın şuradan alıp geçirdim. Şöyle. Bunu da bu yönden geçireyim. Ve bu şekilde iplerimi yok ediyorum. Bakın şöyle. Şimdi benim 16 tane ikili trabzanım var. Hemen krem rengi olan ipimi alıyorum. İşaret parmağıma doladım. Hemen şurada ikili trabzanların tepe noktaları var. Buradan girdim. Şu şekilde birazcık bir arkada ip bıraktım. Üzerine bir zincir çektim. Şimdi hemen yanına bu ip de arkadan devam edecek. Yanındaki boşluğun içerisine bir tane sık iğne örüyorum. Hemen örüyorum. Bakın şöyle. Devam ediyorum. Üzerine 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektim. Şimdi geriye dönerek sık iğne yapacağım. Her birine birer tane sık iğne. Toplamda 6 tane sık iğnem olacak. Şimdi bakın hemen şöyle girdim. İpimi aldım, çıkarttım. Toplam 6 adet sık iğnem olmuş oluyor. Bakın. Şimdi hemen şu yanındaki ikili trabzanın tepe noktasına geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Ne oldu? 2 tane sık iğnem olmuş oldu. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanındaki ikili trabzanın tepe noktasına geldim. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Yani bu sırada 2 sık iğne yapıyoruz. 7 zincir çekiyoruz. Geriye dönük 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 1, 2, 8 tane güneş oluşturacağız, öyle söyleyeyim size. Hatta bundan güneş de yapabilirsiniz. 6, 7. 7. Şimdi 8 taneyi tamamlayıp geliyorum. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hazırladık. Şimdi hemen ne yapıyorum? Şurada bir zincir çekmiştim. Bunu da sık iğne olarak kabul ediyorum zaten. Bu noktaya geldim. Hemen ilmeğimi bakın şöyle kaydırdım. Şu şekilde bu hale gelmiş oldu. Şimdi bundan sonrası önemli ayrıntılar var. Şimdi bizim bu aralarda 2 tane sık iğnemiz var. Şimdi şu an bu birinci sık iğnenin tepe noktasındayım. Buraya şöyle bir zincir çekiyorum. Bunu da sık iğne olarak kabul edeceğim dönüşte. Hemen yanındaki bir tane batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1 ve 2 sık iğne olmuş oldu. Şimdi ben artık çiçeğimi oluşturmaya, yapraklarına başlıyorum. Şimdi nasıl başlıyorum? Hemen ilk birinci şu noktaya bakın şu şekilde böyle çevirdiğiniz zaman V'ler var, başaklar var. Ben bu noktaların içerisine sık iğne, işte tekli trabzan ve ikili trabzan yapacağım. Hemen birinciyi bakın şöyle yapıyorum. Bakın girdim. Bir tane sık iğne yaptım. İpi doladım. Hemen yanındaki boşluğun içerisine girdim. Tığımda 3 ipim var. Üçünü aynı anda topladım. Tekli trabzan yaptım. Tığ ipimi doladım. Hemen yanındaki boşluğa girdim. İpimi aldım. 3 ipim var. Önce ikisi, sonra ikisi. Bir tane ikili trabzan. Hemen yanına bir ikili trabzan daha. Hemen yanına bir ikili trabzan daha. Bakın şimdi. Bu hale geldi.
sık iğne, tekli trabzan, 3 tane ikili trabzan. Ta ipimi doladım. Şu artık son boşluk. Buraya girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Ta ipimi doladım. Aynı noktaya bir tane daha aynı boşluğun içerisine. Bakın. Bu ikinci oldu. Ve bir tane daha. 3 tane aynı noktaya ikili trabzanımı yaptım. Böyle ikili trabzanlarımı yaparken ipimi böyle yukarı yukarı çekiyorum. Kastırmıyorum. Bakın çünkü dönüş noktasındayım. Şimdi tekrar ipimi doladım. Bakın artık şu noktaya geldim. Şimdi bu noktaya hemen geliyorum. Bakın girdim. Bakın şöyle şunu demek istiyorum. Yani ipimi yukarı doğru çekiyorum. Kastırmıyorum. Bir. Aynı noktaya 3 tane daha yaptım. 2 ve 3. Bakın dönüşümü de şu şekilde gerçekleştirmiş oldum. Şimdi aynısını yapacağım. Ne yapacağım? Hemen geldim. Bakın şu noktaya bir tane ikili trabzan. Geriye dönüyorum şimdi. Hemen yanındaki boşluğa bir tane daha ve bir tane daha. Yani 3 tane ikili trabzanımı yukarı çıkarken yaptığım gibi onların karşılarına yapmış oldum. Şimdi ne yapacağım? Tekli trabzan. Hemen şu noktaya bir tane, bakın şöyle tekli trabzan. Hiç sıkı sıkı yapmıyorum. Bunları rahat bırakıyorum. Sonra tekli trabzandan sonra ne geliyor? Sık iğne. Evet, birinci yaprağımı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi bakın. Burada benim 2 tane sık iğnem var. Onları hep yapıyorum. Geldim şu noktaya. 2 tane. 1 ve 2. 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ne yapacağım? Yine aynısı. Hemen çiçeğimin başındayım. Buraya bir tane sık iğne. İpi doladım. Bir tane tekli trabzan. İpi doladım. Bir tane ikili. Bir. Hemen yanına bir tane daha. Hemen yanına bir tane daha. Yani benim 3 tane ikili trabzanı tamamladım. Şimdi aynı noktanın içerisinde şu son kaldı zaten şuraya. Bakın bir de ben bunları tekli almıyorum. Bakın dikkat edin. Çift olarak batıyorum. Yani şuradaki başak ya V ya. V'yi komple alıyorum. Bakın ona da dikkat edin. Şimdi buraya 3 tane yapacağım. 1 2 ikinciyi yapamadım. 2 ve 3. Ta ipimi doladım. Hemen yanına 3 tane daha yapacağım. Bakın çevirdiğim zaman zaten artık bayır aşağı gidiyor gibiyim. Şu V'leri burada daha net görüyorsunuz. Yani bu V'lerin ortasına batmıyorum. Batarsanız çirkin duruyor, onu söyleyeyim. İpi doladım. Bakın şu şekilde ikisini birlikte alıyorum. V olarak alıyorum. Bakın şöyle. Umarım anlıyorsunuz. Buraya da şimdi 3 tane yapıyorum. 1 aynı noktanın içerisine 3 tane. Evet. Bakın şöyle. Şimdi ne yapacağım? Peş peşe 1, 2, 3 şuralara ikili trabzan. Birinciyi yaptım. Hemen yanına bir tane daha. Hemen yanına bir tane daha. Bakın şöyle. Şimdi tekli trabzan. Ve şimdi sık iğne. Bu şekilde. Bakın şöyle bir düzeltiyoruz. Görüyorsunuz. Hepsini bu şekilde tamamlıyorum. 2 tane sık iğne. Hemen birinci yaprağın başlangıç noktasına sık iğne, tekli. Bu şekilde anlattığım gibi yapıyorsunuz. 8 adet tamamlıyoruz. Evet bakın 8 taneyi tamamladım. Sıramın sonu artık. Hemen bir zincir çekmiştim. Oraya geldim. Şöyle ipimi kaydırdım. Ve bitirmiş oldum. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Şöyle. Bunu sonra araya alacağız. Şimdi hemen acı kahvemi alıyorum. Şimdi bakın motifimin ön yüzü burası. Ben bunu şöyle ters çeviriyorum. Şu şekilde. Şimdi ben şu noktalara geçişler yapacağım. Bakın şöyle çevirdiğim zaman buraları dolduruyoruz. Ne yapacağım? Geçiş halkaları oluşturacağım. Şimdi onu nasıl yaptım onu gösteriyorum. Bakın motifin arka yüzü. Şöyle herhangi bir noktadan şuradan
2 tane alıyorum. Bakın hemen dibinden almıyorum. Bir tık altı gibi şuradan. Böyle paralel duruyor bunlar. 1 ve 2. Şöyle ipimi azıcık bıraktım. O ipi de sonra alttan geçireceğim. Şöyle bakın geçirdim. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın. Şimdi tekrar hep 2 yaprak arasında çalışıyoruz. Bakın şurada. Hep 2 bir yaprak arası. Arka yüzü gibi duruyor ama böyle çevirdiğim zaman hani örerken kendi tarafım. Ona dikkat edin. Bakın şöyle. Tekrar hemen hangi noktalar tekrar gösteriyorum size. Bu şekilde baktığınız zaman bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Şöyle alıyorum ve sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar hemen bakın şöyle. Burada 8 tane şu şekilde halkam olmuş olacak. Bakın şöyle. Buraları dolduracağız sonra. 1, 2, 3, 4. Hemen bakın şurası. Şöyle. Evet bu şekilde ara boşluklara 8 tane halka yapıp geliyorum. Evet şimdi toplamda bu şekilde bakın şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve sonuncuyu ile birlikte 8 tane şöyle boşluklarımın olması gerekiyor. Hemen sonuncuyu da yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen şu noktaya bir ilmek kaydırıyorum. Şu şekilde. Ve ne yapacağım? Bakın şu ipimi de alttan devam ettireceğim. Şurada. Hemen bu halkanın içerisine giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Artık şu köşelerimi oluşturacağım. Bakın hemen şöyle bir ters çeviriyorum. Burada benim köşelerim olacak. Şunlar benim köşelerim. Yani burada bir köşe oluşturacağım. Bir üçlü grup yapacağım. Bir köşe, bir üçlü grup. Ondan sonra da devamında gelecek. Şu şekilde bir görüntü elde etmiş olacağım. Şimdi hemen nasıl yapıyorum onu göstermek istiyorum. Önce 3 zincir ile yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3. Ta ipimi doladım. Ve bu halkanın içerisine girdim. Bir tane ikili trabzan. Şu 3 zinciri de kabul ediyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bakın 3. 3 tane grubumu oluşturdum. Örgüm de şu şekilde. Hani kafanız karışmasın. Şu şekilde çalışıyorum ben. Bu yaprakları öne itiyorum. Yani yaprakların yüzü bana bakıyor. Şimdi hemen ortada arada benim bir zincirim var. Bir zincirimi hemen çektim. Tekrar tığa ipimi doladım. Şimdi buraya şuradaki boşluğun içerisine köşe yapacağım. Hemen geldim. Buraya 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Burası köşe olacağı için arada 2 zincir çekiyorum. 2 zincirimi çektim. Yine aynı boşluğun içerisine bir 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve bakınız 3. Şu şekilde. Burası benim birinci köşem. Yani ben bu sırada ne yapacağım? Bir tane üçlü grup yapacağım. Bir tane şu köşe grubunu yapacağım. Arada gene bir zincir. Hemen çektim. Bakın bu halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Tekrar bir zincir. Ve buraya hemen grubumu kuruyorum. Köşe grubunu. 1, 2 ve 3. Arada 2 zincir ve 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi sıramız bu şekilde oluşacak. Benim 4 tane köşe grubunu elde etmiş olacağım. Şöyle bir daha gösteriyorum. Üçlü grup köşe, üçlü grup köşe. Bu şekilde devam ediyorum. Bakınız efendim böyle. Evet bakın son köşe grubumu da yaptım. Şöyle. Şimdi benim arada ne vardı? Bir zincirim vardı. Bir zincirimi çektim.
Şurada 3 zincir çekmiştim. Onun 1, 2, 3. Üçüncünün tepe noktasına geliyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde. Şimdi benim olayım şu boşluklarda olduğu için. Bakın ben de burada olduğum için ilmek kayarak bu boşluğa geliyorum. Şimdi bakın şuraya geldim. İpimi aldım. İlmeğimi kaydırdım. Bir tane daha ilmek kaydırdım. Boşluğun içerisine de. Bakın ilmek kayarak şu boşluğun içerisine gelmiş oldum. Tekrar 3 zincir. Ve hemen ikili trabzan. Ve bir tane daha. Burada boşluklara üçlü grup yapıyorum. Köşelere geliyorum. Yine köşe oluşturuyorum. Yani şu köşeleri artık ne yapacağım? Büyüterek devam edeceğim. Şimdi hemen bakın. Bir zincir var. Hep aralarda bir zincir. Neredeyim? Köşedeyim. Ben burayı köşe yapmam gerekiyor. Bakın. Buraya köşemi hemen. Köşelerde 2 zincir. Aralarda bir zincir. Evet. Şimdi bakın. Şöyle hemen indirdim. Bir zincirimi çektim. Aralarda bir zincirdi biliyorsunuz. Hemen şu boşluğa geleceğim. Şimdi ben bu köşeye gelene kadar arada bakın 2 tane boşluk var. Buralara ben üçlü grup ikili trabzan öreceğim. Bir zincir. Hemen buraya geldim. 3 tane grubumu oluşturdum. Bakın şöyle. Tekrar bir zincir ve bir üçlü grup daha. Ve ne yapıyorum? Bir zincir ve köşemi oluşturuyorum. Şimdi bundan sonrasını anladınız. Bu sırada yapacağımız köşelere köşe yapıyoruz. Boşlukların içerisine köşeden köşeye de 2 tane üçlü grubumuz olmuş oluyor. Bu sırayı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet bakın şimdi tekrar sıramın başındayım. Artık yaprakları birleştirme noktasına geleceğiz. Şimdi onu da anlatacağım size. Önce hemen sıranın başına gelip şöyle ne yapıyorduk? 1, 2, 3 hemen bir tane ilmeğimizi kaydırıyorduk. Ve işimiz bizim bu boşluklarda olduğu için ilmek kaydırmayla oraya şimdi hemen şöyle bir geçiyorum. Boşluğun içerisinde de ilmek kaydırdım. 1, 2, 3. Ta ipimi doladım. Aynı boşluğun içerisine girdim. Bir ikili trabzan. Bir tane daha. Bakın. Buraya şimdi ben üçlü grubumu oluşturdum. Arada bir zincir var. Şimdi köşemdeyim. Ama köşemde şu yaprağımı birleştireceğim. Bakın şöyle. Şu şekilde. Nasıl yapıyorum? Bu çok önemli. Bakın. Hemen geldim. Köşenin içerisine bir tane ikili trabzan oluşturdum. İkincisinde yaprağımı birleştireceğim. Ta ipimi alıyorum. O kadar zevkli ki buraya geliyorsunuz. Şimdi benim buradan bir orta hattım var. Ya şu ya şu. Ben şu ikinciden birleştirdim ama bundan da birleştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi. Yani bunun duruşu benim daha çok hoşuma gitti. Ta ipimi doladım. Geldim krem renginin içerisine. Şöyle şu V'yi başa aldım. Geldim boşluğun içerisine girdim. Hemen ipimi çıkardım. Buraya bir tane ikili trabzan ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi 1 oldu, 2 oldu. Üçüncü ikili trabzanımı halkanın içerisine yapıyorum. Evet, yine köşe olacağı için 2 zincir çekiyorum. Hemen aynı boşluğun içerisine şuraya bir tane daha ikili trabzanımı yaptım. Şimdi köşenin ikincisinde bir kez daha birleştiriyorum. Bakın ta ipimi doladım. Tekrar aynı noktaya geldim. Şuraya. Hemen girdim. Halkın içerisine girdim. Hop. İkili trabzanımı ördüm. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha. Yani ne yaptım? Aslında ben buraya köşemi oluşturmuş oldum. Sadece ikincilerde birleştirdim. Şimdi devam ediyoruz. Yine arada bir zincirim var. Bakın şöyle göstereyim size. Şu ip arkada kalsın. Arada bir zincirim var. Çektim. Şimdi benim burada 3 tane boşluğum var. 1, 2, 3. Buralar benim ikili trabzanlarım olacak. Üçlü grup halinde. 1, 2 ve 3. Arada bir zincir.
Tekrar şimdi bakın şu yaprağı atlıyorum. Bir yaprak bağlıyorum, bir yaprak atlıyorum. Sadece şu an köşelerdeki yaprakları birleştireceğim. Şunu atlıyorum. Şöyle tuttum. Bakın. Yine ben buraya aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bu yaprakları bir sonraki sırada birleştireceğim. 1 ve buraya. Ve bir zincir. Bakın bu boşta kaldı. Şöyle koydum. Bunu bir sonraki sırada. Zaten güzellik orada çıkıyor ortaya. O onu gerdirecek. Şimdi devam ediyorum. Geldim. Bir tane köşe ya burası. Bakın köşe. Köşenin içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. Ta ipimi doladım. Tekrar yaprağımı koydum. Bakın gösterdiğim gibi. Zaten elinize aldığınız zaman anlayacaksınız. Şu boşluktan girdim. Halkanın içerisine girdim. Bir tane ikili trabzan. Hemen aynı boşluğun içerisine bir tane daha. 1, 2. Aynı boşluğun içerisine girdim. İkili trabzan ördüm. Ve ikinciyi ne yapacağım? Yine birleştireceğim. Bakın aynı noktadan şuradan ipimi doladım. Geldim. Hop girdim. Boşluğun içerisine girdim. İkinci. Bu da yine aynı boşluğun içerisinde üçüncüyü yaptım. Arada bir zincir. Ve üçlü gruplarımı oluşturuyorum. Ne yapacağım? Bunu birleştirmeyeceğim. Tekrar geleceğim bu köşeyi. Bu sırayı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet, gene sıramın başına geldim. Bakın şöyle bir elimle düzeltiyorum. Motifim bu şekilde. Artık son sıramızdayız. Bakın şu son sıramızı öreceğiz. Artık boşluklara değil her yere çalışacağız. Şimdi hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Ve 1, 2, 3. Üçüncüye gelip şöyle bir ilmeği kaydırıyorum. Ne yapacağım? Şu boşluğa geleceğim. İlmek kaydırarak devam ediyorum. Boşluğun içerisine de ilmek kaydırdım. 1, 2, 3. Artık şöyle olacak. Şu bir zincir çektiğim noktalara bir tane ikili trabzan yapacağım. Diğer noktaları üzerindekileri yapacağım. Şimdi nasıl yapıyorum? Hemen gösteriyorum size. Burası zaten 3 zincir olduğu için bir tane kabul ediyorum. Hemen yanındaki ikili trabzanın tepe noktasına geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Hemen yanına bir tane daha. 3 tane olduğu için bu da üçüncüsü. Şimdi ben köşenin içerisindeyim. Köşelerimi şu şekilde yapıyorum. Hemen girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. 2 tane yapıyorum. Arada 2 zincir yerine bir zincir çekiyorum. Çünkü 2 zincir çekince çok fazla boşluk oluyor birleştirmede. Onun olsun istemiyorum. Bir zincir. Tekrar ta ipimi doladım. Aynı boşluğun içerisine girdim. 1, 2. Yani köşedeki boşlukların içerisine ikişer tane yapıp ortada bir tane zincir çekiyorum. Şimdi yine devam ediyorum. Bakın burada 3 tane var. 3 tane yapacağım. 1, 2 ve 3. Bir zincirlik boşluğun içerisinde bir tane. Tekrar 3 tane. Bakın şöyle. 1, 2 ve 3. Ve burada bir zincirlik boşluğum var. Bunun içerisinde bir tane. Şimdi ben bu yaprağımı hani birer yaprak bırakmıştım bir önceki sırada. Nereye birleştireceğim onu göstereceğim hemen. Bakın şimdi benim altta 3 tane grubum vardı. Bu üçüncü ortadaki grubun ikincisine yapacağım. Şuraya. Yani bir tane yaptım. Arada bir tane ikili trabzan. Ve şimdi üçüncünün birincisini yaptım. Bakın şöyle oldu. Ta ipimi doladım. Ne yapacağım? Birleştireceğim. Tekrar bakın. Şu merkeze geldim. Şu şekilde aldım. Ve hemen ikili trabzanımı şu şekilde bakın ördüm. Hemen yanına bir tane daha. Bu sıra bu şekilde. Şimdi bir zincirlik boşluk bir tane. Üçlü gruptayım. 3 tane. Hemen bir zincir bir tane. Ne yapacağım? Normal köşemi yapacağım. 1, 2,
ve 3. Köşe boşluğundayım. Köşe boşluğunda 2 tane yapıyorum. 1, 2, arada bir zincir ve 2 tane daha. Yine köşenin şu yan duvarı aynı şekilde devam ediyorum. Şurayı bir kez daha göstereyim size. Hızlı geçiyorum. Şurası. Ve 3. Ortada bir zincirlik boşluk. Ve bakın yine ortasındaki üçlü gruptayım. Bir tane yapıyorum. Daha ipimi doluyorum. Geliyorum. Hemen şuradan aldım. Bir tane de buradan. Ve devam ediyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet, motifimizi artık tamamladık. Sıra geldi birleştirmeye. Ölçüsünü vermiştim, 20 santimdi. Kaçıranlar için bir kez daha söylemiş olayım. Şimdi ben birleştirmeyi şöyle 2 motif halinde, yani birleştirmeyi şu şekilde yapacağım. 4 tane motifi böyle 1, 2, 3, 4 şeklinde. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 şeklinde birleştireceğim. Sonra da taban olayına geçeceğim. Tabanı birleştirmesini göstereceğim. Şimdi bundan dolayı hemen hızlıca birleştirmeyi nasıl yapıyorum ona bir bakalım. İlmek kaydırmayla şöyle hemen. Şimdi benim buradan bir zincirlik boşluğum var. Onun üzerindeki şu V'nin hemen şöyle göstereyim. V'nin ortasına batıyorum. Bakın şuraya batıyorum. Karşı tarafında yine ortasına. Bu da onun ortasına. Hep birleştirmeler aslında bu V'lerin ortasından olmuş olacak. Şimdi hemen şuradan bir girişimizi yapalım. Şöyle. Buradan aldım. Şimdi şöyle ucuca getiriyorum. Hatta şunu yapayım sizin için. Daha net görmeniz için şu krem rengi ipimi aldım. Bakın şimdi. Şurayı da sökeyim. En baştan sonra ben orayı düzeltirim. Şuraya girdim. Evet. Şöyle uçtan uca koydum. V'lerin ortasına şöyle batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Yani aynı zincirin içerisinden geçirmiş oluyorum. Yine bakın devam ediyorum. Şöyle. Şöyle. Bakın. Bir de böyle bakın. Bu şekilde uca kadar geleceğim. Dördünü de birleştirmiş olacağım. Şimdi hemen yapıp geliyorum. Evet, uçtan uca 4 tane motifimi birleştirdim şu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Şu şekilde katlıyorum. Şu iki ucunu birleştireceğim. Bakın şöyle. Şu şekilde koyuyorum. Bakın hatta birleştirdiğimi varsayalım. Şu şekilde. Dur bakayım şöyle. Şöyle yapayım. 4 tane ucu birleşti. Yani uçtan uca ve son iki ucu da birleştirdiğimiz zaman birinci ve dördüncüyü birleştirmiş oluyorum. Şöyle tam kare ve üzerine bakın şu motifi birleştireceğim. Yine aynı yöntemde. Yani ilmek kaydırmayla, o yüzden tekrar göstermeyeceğim size. Şimdi şu uçtan hemen ben başlıyorum birleştirmeye. Evet, şimdi şu tabanı bakın şöyle, şu duruşu çok iyi durdu ama nasıl yaptım? Dedim ben size bunu mutlaka söylemeliyim. Atlamışım çünkü. Şimdi bakın şu köşedeyim. Şimdi benim burada biliyorsunuz köşe kısmım var. Köşenin ucunu bakın şurayı söküyorum şimdi. Şuradayım. Bir saniye. Şurası şuraya gelecek.
Şimdi bakın şu köşe kısmı. Bakın görüyorsunuz tam. Oradan girdim. Ve buradaki köşeye girdim. Tam uçtan uca kaydırdım. Bakın hep böyle tam karşılıklı yapın. Yani çünkü zaten sayılar bir olduğu için karşılıklı olan yerleri birleştiriyoruz. Bakın. Bu yüzden çok önemli. Şöyle gösteriyorum size. Evet, birleştirmelerimizi de tamamladık. Şöyle bir yatırıyorum sizin için. Şimdi ben diyorum ki şöyle bir sıra ya da birkaç sıra acı kahveden sık iğne geçmek istiyorum. Sıra sayısını size söyleyeceğim. Bir ara dedim krem de mi geçsem ama sonra vazgeçtim. O hani bu patlamayı kesmek istemedim. O yüzden tekrar acı kahveyle geçeceğim. Şimdi hemen askısını göstermek istiyorum. Şimdi askı için şöyle bir kartona ihtiyacımız var. Yani kartonun eni önemli değil. Yani bu mesela daha da dar olabilirdi. Bizim için önemli olan boyu. Şimdi bunun boyu 49 santimdi. Şimdi tekrar bir ölçeyim size. Evet, tam 49 santim. Askısını yapacağım. Askıyı sararak yapacağım. Siz sık iğne farklı tekniklerle de yapabilirsiniz ama ben hani sararak yapmak istiyorum. Hatta orijinal çantasında böyle farklı renkli geçişler de var. Ama ben iki renk yaptığım için acı kahveyle devam edeceğim. Şimdi nasıl yapıyorum? Şimdi onu göstereyim size. Şimdi bakın şöyle ipimi önce biraz şöyle açıyorum. Evet, açtık. Şimdi şu ucu biraz arka. Şimdi elimde hani olmadığı için hani normalde elinizde daha rahat yaparsınız. Mantığı anlayın diye yapıyorum. Şimdi şu şekilde bakın şöyle bir. Buraya geliyorum. Bir. İki. Düzeltiyorum. Sıkı yapıyorum bu arada. İki. Üç. Bakın şöyle geçiriyorum. 4 5 ve 6 tur ben bu ipimi geçtim. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Bu kalınlık benim için iyi. Çünkü ben bunu saracağım. Şöyle söyleyeyim size. İpiniz ince ise daha fazla geçiş yapmanız gerekiyor. Şuradan kesiyorum. Kestikten sonra hemen çıkartmıyorum. Şunu yapacağım. Hemen şöyle çevireyim. Şöyle küçük bir iple yukarı çıkıp bir düğüm atıyorum. Çünkü karışmasın düşüncesiyle. Şu şöyle. Evet. Şu uç kısmına da bir düğüm atıyorum. Şimdi kartonu da çıkarıyorum. Bakın böyle. Evet, bu karton bu iş için kullandım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir de elimle düzeltiyorum. Şu noktası, orta noktası burası. Şuradan küçük bir pay bırakıyorum. Şimdi siz burayı sık iğne ile de geçebilirsiniz. Ama ben şöyle bakın. Şuradan pay bıraktım dikmek için. Şöyle sıkıya sarıyorum. Yani sıkıyorum. Öyle söyleyeyim size. Şöyle. İşte şu ip karışmasın beyaz. Bakın şöyle. Üst üste gelecek şekilde şöyle. Bu şekilde uca kadar sarıp geliyorum. Yani yaptığım iş bu. Tabii şöyle elimle de arada düzeltiyorum. Evet, bu şekilde 2 tane hazırladım. Onları dikeceğiz. Şimdi çantanın kenarının sık iğnesini yapıyoruz. Evet, şimdi bu sık iğnenin şöyle bir köşesine yaptım. Bakın şimdi şöyle göstermek istiyorum batma noktalarımı.
V'lerin tam ortasına batıyorum. Yani şurada, şuraya. Tek almıyorum ama. Altta bir şey daha var bakın. İp daha var. Oradan giriyorum. O zaman daha düzgün duruyor. Bakın şöyle girdim. Sık iğnemi yaptım. Şuraya bir tane daha yaptım. Şu tam köşeye. Burası biraz böyle oyuk olduğu için ipe doluyorum. Bakın. Hemen bunun alttan tekli trabzan yapıyorum. Sadece bir tane. Her köşeye birer tane tekli trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Sık iğnelerime bakın şöyle. Şurası ama şurada bir ip daha var. Onu da alıyorum. Ve ilerin tam ortası. Bunu 1-2 sıra istediğiniz gibi geçebilirsiniz. Evet, toplamda 2 sıra sık iğnemi geçtim. Şimdi artık ne yapacağım? Askılarımı şöyle dikeceğim içten. Bakın şu beyaz ipleri çıkartacağım. Şu noktalardan dikeceğim. Şu şekilde. Tam şu köşeye getiriyorum. Bunu da diğer taraftaki köşeye getireceğim. Ve çok şık bir çantamız olmuş olacak. Evet, çantamızı tamamladık. Şöyle güzelliğine bir bakalım. Çanta askısı gerçekten hem çok basit hem çok kullanışlı oluyor. Daha önce de plaj çantalarında kullanmıştık. Şimdi bakın şöyle görüyorsunuz. Çok kullanışlı, pratik. Çanta, bu çanta modeline de gerçekten çok yakıştı. Şöyle bir daha size gösteriyorum. Evet, kanalımda yüzün üzerinde belki çanta modeli vardır. İnşallah oraya da bir göz atarsınız. Ben oynatma listesine ekliyorum. Sizler için faydalı olduysa ben de mutlu olurum. Beğeni, yorum ve abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Beni de biraz motive edin. Herkese sağlıklı günler diliyorum.